Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalımızın büyümesi için abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde dün %0,21'lik yükseliş ile 1432 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 17,9 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü alıcılı bir başlangıç yaparken kapanışa doğru hafif geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Yurt dışı piyasalara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksinde %0,43'lük, S&P 500 Endeksinde 0,37, Russell Endeksinde 0,51'lik yükselişle kapattığını gördük. Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir hakimken gözler bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz Para Piyasası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık bir indirimle birlikte döviz kurunda satıcılı bir seyrin söz konusu olduğunu görmüştük. Piyasa beklentilerine baktığımızda bugün gerçekleştirilecek olan Para Piyasası Kurulu toplantısında 50 baz puanlık bir indirim gerçekleşmesi beklenirken gün içerisinde yaşanacak olan fiyatlamalarda dolar endeksindeki seyir, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin devamı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu kararı sonrasında Türkiye 10 yıllık benchmark faiz yılını yakından takip ediyorum. Piyasalar bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısına odaklanmışken geçtiğimiz Eylül ayı Para Piyasası Kurulu toplantısında 100 baz puan faiz indirimine gidilirken toplantı karar metninde çekirdek enflasyona değinilmiş olması ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon verilerine ilişkin olarak kontrol edebildiği kalemlere kararın alındığı belirtilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu önderliğinde gerçekleştirilen analiz toplantısında manşet enflasyonun göz ardı edilmediği, hala dikkate alındığına başkan tarafından dikkat çekilmişti. Eylül ayı enflasyon verisine baktığımızda yıllık bazda %19,58 ve aylık olarak da 1,25 olarak açıklanırken Para Piyasası Kurulu tarafından dikkate alınan çekirdek enflasyon %17 seviyesine yakın bir seyrini sürdürüyor. Çekirdek enflasyondaki düşüş seyrinin devam etmesi itibariyle piyasa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısından 50 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Toplantıdan çıkacak olan karardan ziyade toplantı karar metninde yer alacak ifadeler gelecekteki fiyatlamalarda önemli etkiye sahip olacağını düşünüyorum. FED tarafından yayınlanan 5 kitap raporunda Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin Eylül ve Ekim başlarında ılımlı seviyede büyürken bazı bölgelerde büyüme hızının yaşanan tedarik sorunları ile işgücü piyasasındaki toparlanmanın yetersiz kalışı ve delta varyantına bağlı olarak yavaşladığı belirtilirken 5 kitap raporunda da tüketici fiyatlarındaki artışa değinilirken çoğu FED bölgesinin artan mal ve ham madde talebi kaynaklı fiyatlarını bildirdiği belirtilen raporda tedarik zincirindeki darboğazdan kaynaklanan ürün sıkıntısı nedeniyle girdiye maliyetlerdeki artışlara ilişkin sanayi sektöründeki bildirimlerinde
yaygın olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saat içerisinde 29.760 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 214 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her iki dozu yaptırmış, tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfus oranı ise %76,86 seviyesinde gerçekleşti. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından açıklanan vefat sayılarına dikkat çekerken aşı olmayan vatandaşları bir kez daha aşı olmaya davet etti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksindeki geri çekilen ons altının 1800 dolar seviyesini tekrar test etmesi beklenirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 seviyesinin üzerini test etmesine rağmen ons altının seyrini koruduğunu görüyoruz. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı ekonominin son durumuna ilişkin genel bir görünümü ortaya koyacak. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1790 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1780 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı sonrasında döviz kurundaki oynaklığa neden olabilecekken dolar Türk lirasında da yeni rekor seviyelerin test edilmesi gram altındaki yukarı yönlü seyri kuvvetlendirmesine neden olacağını düşünüyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 535 ve 540 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 525 ve 520 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.